sayısını istediğimiz gibi azaltıp çoğaltabiliyoruz. Tamamen bize bağlı, vereceğimiz desene bağlı. Renkler, desenler, sayısı. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Gülbahar Karahasan ben. Golan dokumacılığı geleneği, Golan tarihçesi nedir? Biraz bilgi verebilir misiniz? Ya ben de çok bilinmemekle beraber böyle biraz araştırdım falan. 1962 yılında Çatalhöyük tarafında bir kazıda buna benzer bir kalıntılar çıkıyor. Orada geçiyor. Onun dışında çepni geleneklerinde çok fazla var. Desenler, şeyler. Onlar hala kullanıyorlar. Daha çok çepnilerin kullandığı bir aksesuar ve yöresel kıyafetlerin üzerlerinde de kullanıyorlar. Çok tarihçesi bilinmiyor açıkçası. Ben de böyle biraz araştırdım ama ben de tam tarihine ulaşamadım. Hangi amaçla nerelerde kullanılır? Golan ince ve dar olanlar sırta çocuk sarmada kullanılırdı. Şu an günümüzde sadece odun, ot bölgeye göre değişiyor. Yüksek bölgelerde hayvanların gitmediği, araçların geçmediği yerlerde işte odun taşıma, fındık taşıma, yük taşımada kullanılıyor. Daha çok son dönemlerde aksesuar oldu tabii, vitrinleri süslüyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Golan dokumacılığını göstereceğiz. Ordu sahildeyiz. Aşama aşama bütün aşamasını göstereceğiz. İyi seyirler diliyorum. 2 renk ip seçtik. Sopaları sabitledikten sonra ıyma aşamasına geçiyoruz. Şöyle buradan burasını bağlıyoruz. Burası bizim aynı zamanda kücürken lazım olacak burası bize. Aynı zamanda işaret noktası gibi bir şey oluyor. Şöyle. Bu ıydığımız ipi vereceğimiz desene göre sayıyı belirliyoruz. Tamamen bize bağlı, hayal gücümüze bağlı. Ben kolay anlatmak adına küçük bir desen vereceğim, gözüksün diye. Çok karmaşık bir şey yapmayacağım. Evet, şimdi küçülme aşamasına geçiyoruz. Golana asıl desen veren, şekil veren boyutu burası. Dokumamızı sağlayan işlemi yapacağız. Küçülme yapacağız. Buradaki desen vermek amaç. Buranın karışmaması gerekiyor bu ipi şekillendirirken. Hatta orayı böyle bağlayarak garantiye alıyorum ben. Şöyle şuradan ip geçirip şurasını bağlıyorum. Karışırsa tekrar yeniden yapmam gerekecek. Şu boyutunu da hemen göstereyim. Şöyle bir sopayla küçüleceğiz. Yani bu dokumayı sağlayacak olan bir parça bu. Kücümede kullandığım ip tiftiksiz. O dokumayı kolaylaştıracak yün ip kullanırsanız kesinlikle dokuyamazsınız. Sizi zorlar. Buradan geçiriyorum onu şöyle. Şu an kücüme aşamasına başlıyorum. Esas işlevi yapacak olan şey bu. Şöyle gösterelim. Her aradan düzenli almak lazım. Karışık alırsak mümkün değil, dokuyamazsınız. Evet, ipin sonuna kadar bu işleme devam edeceğiz. Bizde Giresun yöresinde kücüme işlemi deniyor. Desen vermek anlamına geliyor. Şurasını da aynı seviyede yaparsanız dokurken işinizi kolaylaştırır. Ona mutlaka dikkat edin. Evet, küçülme işlemimiz bitti. İpiyle sabitledik mi tamamdır işimiz. Bu dayaşkan üçgen şekilde böyle golan dokurken o ipi yüksekte tutmasını sağlayacak. Ben bunları vilede sapından yaptım ama köylerde daha çok odun saplarından falan da yapıyorlar. Merkezde anca viledadan bulabildim. Bununla da ipimizi sabitleyeceğiz.
Şöyle birkaç tur çevirip ipimi gergeğe getiriyorum. Bunu yaparsanız dokumanız daha kolay olacaktır. Şimdi bağlıyoruz. Iğmada pembeyi yoğun kullandığım için kenar ipini de pembeden yapacağım. İçine katacağım ipi. Şöyle bir saracağım. Küçme işlemi bitti ve biz dokumaya başlıyoruz. Aradan şöyle ipi geçirdim. Ondan sonra şuradan geriden ipi alarak böyle geçiriyorum. Şekil bu. Arasından geçirdim. Dokuma tekniği bu. Buradan alıyoruz. Elimizle tutup buradan geçip sıklaşsın diye böyle kılıçla bunu vuruyoruz. Şöyle desenimiz ortaya çıkmaya başlayacak. Şöyle. Bitimine kadar aynı işlem devam edecek. Farklı bir işlem yapmayacağız. Bu biraz ince oldu. Bu sırta çocuk sarmak için olan. Şimdi evlerde tabii bunu aksesuar olarak daha çok kullanıyorlar. Aksesuar bir bağcağımız oldu. Genişine golan, dar olanına da bağcak diyoruz. Bu bağcak olanı. Bitimine kadar işlem böyle devam edecek. En son keseceğiz. Ucunda bir karış kadar falan dokunmamış yer bırakıp sabitleyeceğiz. Dokurken bu kenarını çok fazla sıkmadan normal bir şekilde bırakırsanız şekli düzgün olur golanınızın, ama bir sıkıp bir açarsanız bozulur. Evet, ıydığımız bacağın deseni bu. Bunu sayısını istediğimiz gibi azaltıp çoğaltabiliyoruz. Tamamen bize bağlı, vereceğimiz desene bağlı. Renkler, desenler, sayısı. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Birazdan birkaç model göstereceğim size. Bir kolanı yaklaşık 3,5-4 saatte başında oturursanız dokuyabilirsiniz. Ama eğer böyle ara ara yaparsanız bir haftada da bitmeyebiliyor. Ben çabucak dokuyup kaldıran taraftanım. Ortalıkta çok yer tutuyor. Evet arkadaşlar, bu bağcak desenli bir kolanımızlık, incecik oluyor. Bunlar tamamen benim uydurduğum bir desen. Tabii yapanlar vardır da ben evde yarım kalan iplerimi kullanayım diye böyle bütün hepsinden çizgi çizgi yapayım diye şöyle bir desen ortaya çıkardım. Bunlar çocuk bağlamak, sırtta çocuk taşımak için modeli. Bir de şöyle var. Bu desen esas eskilerden gelen desen böyle. Buna benzeyen şekilde. Bununla yük taşınıyor. Bu golan yük taşıma golanı. Bu tabii biraz daha geniş oluyor ama şu an yük taşımada kullanılmadığı için ben onu biraz daralttım. Biraz daha böyle geniş oluyor. Sonra gene ip değerlendirdim. Böyle bir desen verdim farklı. Kendime özgü bir desen diyeyim. Tabii ben bunlar böyle sadece yük taşımakta kalmasın diye yeni günümüze hayata geçirmek için farklı yerlerde uyguladım. Bu pazen bizim eskiden annem falan çok diker giyerdi. Ben ona yeni versiyonuna şöyle golanı dokuyup beline kemer yaptım. Şöyle uçlarına isteyen boncuk takabilir. Bu hayata geçirilmiş bir golan deseni, etek kemeri. Şöyle bu da bir elbise kemeri. Bunu da yeni bir şey, kendi kafamdan tasarlayıp yaptığım bir şey. Elbiselerin belinde böyle bağlayıp şöyle göstereyim size. Tabii bunlar malzeme, ben evdekilerle yapmaya çalıştım. İsteyen buraları farklı şeyler koyabilir. Bu elbise kemeri. Bu saç bandanası, fotoğraf makinesinin sapında da kullanıyorum ben bunu. İsteyen böyle saçına bağlayabilir. Golan dokumacılığı unutulmaya yüz tutmuş sanat çalışmaları. Bu sanatla ilgili geleceğe, gençlere ne söylemek istersiniz? Gençler nasıl devam etmeli mi bu sanata?
Çok güzel bir soruya değindiniz. Hakikaten unutulmaya yüz tutmuş sanatlara giriyor. Şu an yükseklerde yapılıyor, bu dokunuyor ama kimse bilmiyor. Çünkü oralara gidip görmedikleri için bilmiyorlar. Tabii ki yapılmalı, bu bizim kültürümüzde var. Ben çocukluğumdan beri bilirim ve hala kullanıyoruz. Tabii ki gelecek kuşaklara aktarmak lazım. Ben de onun için çalışmalar yaptık. Kültür ve Turizm Müdürümüzle beraber. Belli zamanlarda eğitim vereceğiz. Bedava eğitim gününü belirleyeceğiz. İleri kuşaklara aktarmak için sahilde oturacağız. Onlara bunu öğreteceğiz. Biz artık kültür sanat elçisi olduk. Harika. Ben size çok teşekkür ederim.